Bugün elimizde çok özel bir çalışma var. Hovsep Hayre'nin 1915 bağlamında Kürt-Ermeni tarih muhasebesi başlıklı analizi. Evet, oldukça katmanlı bir metin. Kesinlikle. Biz de sizin için bu metni didik didik ettik ve bugün Türkiye tarihinin en hassas konularından ikisini, yani 1915 ve 1938'i genelde anlatıldığı gibi iki ayrı olay olarak ele almayacağız. Hayır, tam tersi birbirine nasıl sıkı sıkıya bağlı bir düğüm olduğunu göstermeye çalışacağız. İşte sorumuz da tam olarak bu. Dersim gibi bir bölge nasıl oluyor da 1915'te bir trajediden kaçan on binlerce insan için bir sığınak olabiliyor? Ama sadece 23 yıl sonra bir başka büyük trajedinin tam merkez üssü haline geliyor. Bu iki tarih arasında bizim göremediğimiz gizli bir bağ mı var? Kesinlikle var. Zaten bu analizin yaptığı en önemli şey bu. Sadece tarihsel olayları peş peşe sıralamıyor. Asıl olarak hafızanın kendisinin, yani anıların, isimlerin, şarkıların nasıl bir mücadele alanına dönüştüğünü gösteriyor. Yani bu sadece geçmişte yaşanmış bir olay değil. Hiç değil. Bugün bile bakın yer isimleri üzerinden, halk şarkıları üzerinden, hatta liderlerin itibarları üzerinden devam eden kültürel bir hesaplaşmayı inceliyoruz aslında. Anladım. O zaman bizim de burada yapmaya çalışacağımız şey o resmi anlatıların, o basma kalıp yargıların bir adım ötesine geçmek. Aynen öyle. Dersim özelinde Kürtler ve Ermeniler arasındaki o inanılmaz karmaşık, trajik ama bir o kadar da insani dayanışma anlarıyla dolu ilişkiyi anlamaya çalışmak. Harika. O zaman bu düğümün ilk ipliğinden başlayalım. Yani Dersim en başta neden bir sığınaktı? Kaynağın en temel tezi çok çarpıcı. Bu 1938'de Dersim'de uygulanan yöntemler 1915'te ülke genelinde uygulananların daha dar bir alandaki neredeyse bir kopyasıydı diyor. Evet, Ve etiyor bu bir tesadüf değil. Temelinde Dersim'in 1915'teki rolü yatıyor. tam olarak bu. Ama önce şunu anlamamız lazım. Dersim, Osmanlı'nın son dönemlerinde bile hani o dağlık yapısı, Alevi inancı nedeniyle merkezi otoritenin tam giremediği, hep mesafeli durduğu bir yer. Otonom bir yapısı var yani. Kendi içinde otonom bir yapısı var, evet. Bu yüzden de devletin zulmünden kaçanlar için her zaman doğal bir sığınak potansiyeli taşıyor. Ve 1915'te bu potansiyel gerçeğe dönüşüyor. Hem de nasıl? On binlerce Ermeni Kırım'dan kaçarak Dersim'deki Alevi, Kürt ve Zaza aşiretlerine sığınıyor. Bakın bu sadece bir insani yardım değil. Değil mi? Bu bir meydan okuma aynı zamanda. Kesinlikle. İttihat ve Terakki hükümetinin emirlerine karşı açık bir meydan okuma bu. On binlerce kişi, bu inanılmaz bir rakam. Yani devletin bütün istihbaratına rağmen koskoca bir nüfusu saklıyorsunuz. Aşiretler için bu akıl almaz bir risk olmalı. Çok büyük bir risk. Kaynakta bu emre karşı nasıl bir tavır aldıkları detaylı anlatılıyor mu? Hem de nasıl? Devlet durumun farkında tabii ki. Kaynakta aktarılan çok çarpıcı bir olay var. Hozat Mutasarrıfı, dönemin güçlü aşiretlerinden Koçuşaklıların reisi İdara Ağa'ya yani İbrahim Ağa'ya resmi bir yazı gönderiyor. Ne diyor yazıda? Çok net. Diyor ki, Dersim Kürtleri arasında saklanan 10 bin Ermeninin hükümete teslim edilmesi emredilmiştir. 10 bin. Rakam bile veriyorlar. Rakam veriyorlar. Artık işin şakası olmadığını, devletin doğrudan aşiretleri hedef aldığını gösteriyor bu. İşte o an kader anı. Peki ne yapıyorlar? Bu kadar net bir emre karşı durmak, yani kolay olmasa gerek. Hiç değil. Aşiret liderleri bu emir üzerine Kormuşka denilen bir yerde gizlice toplanıyorlar. Ortam çok gergin. Tahmin edebiliyorum. Uzun ve hararetli tartışmalar yaşanıyor. Bazıları diyor ki, devlete karşı gelemeyiz, başımıza büyük bela alırız. Diğerleri de diyor ki, bize sığınanı teslim etmek bizim şanımıza yakışmaz. Bir yanda can korkusu, diğer yanda onur meselesi. Aynen. Tartışma bir noktada kilitleniyor ve odaya derin bir sessizlik çöküyor. Herkes alınacak kararın ağırlığının farkında. İşte o sessizliği bozan kişi Keri Kuşaklı Beko Ağa oluyor. Ne diyor? Ayağa kalkıyor ve kararlı bir sesle şöyle diyor. Benim yanımda erkek ve kadın toplam 24 Ermeni var. Ben onların saçının bir telini bile teslim etmem. Vay be. Bu müthiş bir çıkış. Yani o kolektif kararsızlığın ortasında bireysel bir vicdan beyanı resmen. Tam olarak bu. Bir anda bütün havayı değiştiriyor. Ama olayın en can alıcı, en sinematografik anı daha sonra geliyor. Daha bitmedi mi? Bitmedi. Beko Ağa'nın bu cesur sözlerinden sonra kardeşi Mehmet elindeki değneği havaya kaldırıp meclisin ortasına dikiyor ve şöyle sesleniyor.
Kardeşimin sözleriyle hemfikir olan bu değneği öperek Ermenileri teslim etmemeye yemin etsin. Dur bir dakika. Ve ekliyor, bu Hazreti Hızır'ın değneğidir. Hızır'ı seven öpsün. Bir saniye duralım burada. Bu inanılmaz bir şey. Bu sadece bir dayanışma yemini değil ki. Değil, Hızır'ın değneğini yani Alevi inancının en kutsal sembollerinden birini işin içine katarak bu kararı geri dönülmez ilahi bir seviyeye taşıyorlar. Kesinlikle bu devlete değil, daha üst bir güce, kendi vicdanlarına ve inançlarına söz vermek gibi bir şey. Aynen öyle ve o andan sonra tereddüt kalmıyor. Kaynağa göre bütün ağalar tek tek ayağa kalkıyor ve huşu içinde o değneği öperek tek bir Ermeniyi bile teslim etmemek üzere yemin ediyorlar. İşte bu karar on binlerce sığınmacının kaderini değiştiriyor. Değiştiriyor ama aynı zamanda Dersim'in de kaderini mühürlüyor. İşte kilit nokta bu. Bu korumanın bir bedeli oldu. Devlet bu ihaneti unutmadı, değil mi? Kaynak tam da bu noktaya parmak basıyor sanayım. Unutur mu? Devletin bu durumu unutmadığını ve Dersim'e karşı özel bir hınç biriktirdiğini söylüyor. Bu, 1938'e giden yolu döşeyen en önemli taşlardan biri. Hatta bu hıncın somut kanıtları da var, değil mi? Olmaz mı? 1935-37 yıllarında yani Dersim operasyonuna hazırlanırken devlet özel memurlar görevlendiriyor. Ne için? Dersim'deki Alevi nüfus içine karışan Ermeni dönmelerini ve onların çocuklarını ev ev tespit etmek için. İnanılmaz, 20 küsür yıl sonra bile. Evet, 20 küsür yıl sonra bile o hesabın kapatılmadığını, 1938'deki operasyonun sadece bir asayiş meselesi olmadığını, aynı zamanda 1915'ten kalan bir hesabı da görme dürtüsüyle yapıldığını gösteriyor bu. Yapılıyor. Yani sadece insanları değil, onların kültürünü, izlerini de silme çabası var. Kesinlikle. Bu hafıza savaşının günümüzdeki yansımalarına en iyi örneklerden biri de sanırım müzik, değil mi? Kesinlikle. Mesela Dersimli müzisyen Mikail Aslan'ın tamamen Dersim Ermeni halk şarkılarından oluşan Petak albümü çıktığında büyük bir tartışma başlıyor. Evet, hatırlıyorum o tartışmayı. Bu albüm çok önemliydi. Çünkü bir anda sözlü tarihin, ninnilerin, ağıtların aslında ne kadar somut birer tarih arşivi olduğunu gösterdi hepimize. Tartışmada tam buradan çıktı. Bu melodiler, bu hikayeler gerçekten o topraklara mı aitti? Yoksa sonradan mı uyduruluyordu? Aynen. Dersim'de bu kadar derin de Ermeni kültür mirası var mıydı gerçekten? Bu soru sorulmaya başlandı. Yani bir albüm, bir bölgenin kültürel kimliği üzerine ulusal bir polemik başlatıyor. Peki bu sorunun cevabını nerede aramak gerekiyor? Sadece şarkı sözlerinde mi? İşte bu sorunun cevabını sadece müzikte değil, coğrafyanın kendisinde de bulabiliyoruz. Mesela yer isimleri. Yer isimleri bize çok somut kanıtlar sunuyor. Bu sizin için bir aha anı olabilir. Merak ettim. Örnek olarak Sorpian köyünü ele alalım. Bu isim ilk bakışta Zazaca sor yani kızıl ve pi yani baba kelimelerinden kızıl babalar olarak yorumlanmış. Kulağa mantıklı geliyor. Evet, Alevi inancıyla da uyumlu bir yorum gibi duruyor. Ama kaynak çok farklı bir şey söylüyor Ne söylüyor? ve bunu belgelerle yapıyor. Kaynağımız ismim Ermenice Surp Ohan yani Aziz Ohan isminden geldiğini ortaya koyuyor. Sadece bir ses benzerliği olabilir mi? Değil. İşte kanıtlar burada devreye giriyor. Birincisi 1530 tarihli bir Osmanlı haritasında tam da Sorpia'nın olduğu yerde Sürbehan diye bir yerleşim yazıyor. 1530. Bu çok eski bir kanıt. Çok eski. İkincisi 1866'da bölgeyi gezen İngiliz araştırmacı G. Taylor, gezi notlarında Surp Ehan Kilisesi'ni ziyaret ettiğini açıkça belirtiyor. Bir de kilise var yani. Tabii, üstelik köyün Türkçe ismi de Yeni Doğdu yapılmadan önce kiliseymiş. İnanılmaz. Bütün bu kanıtları bir araya getirdiğimizde Evet, basit bir ses benzerliğinin çok ötesinde coğrafyaya kazınmış, sonra da silinmeye çalışılmış tarihsel bir kökenle karşılaşıyoruz. bu çok güçlü bir kanıt. Sadece bir köy ismi üzerinden bütün bir tarihi yeniden okumak gibi bir şey. Başka örnekler var mı bu kadar net olan? Elbette, mesela herkesin bildiği Munzur isminin kökeninin Ermenice menz sor yani büyük vadi olabileceği yorumlanıyor ki coğrafyaya bakınca bu çok mantıklı. Veya bölgedeki heybetli Sülbüstan'ın isminin Surplus yani kutsal ışıktan gelebileceği belirtiliyor. Bunlar Ermenice'nin sadece köylerde değil, coğrafyanın ana damarlarında, dağlarında, vadilerinde ne kadar derin izler bıraktığını gösteriyor.
Peki bu tartışma neden bu kadar önemli? Yani bir ismin kökeninin Zazaca ya da Ermenice olması günün sonunda neyi değiştirir ki? Çok şey değiştirir. Bu bir kültürün varlığını, o kültürün coğrafyaya bıraktığı izleri silmeye veya önemsizleştirmeye çalışmanın ne anlama geldiğini sorgulatıyor insana. Bu sadece bir isim tartışması değil, değil mi? Kesinlikle değil. Bu, bir halkın o topraklardaki tarihsel varlığını, köklülüğünü yadsıma çabasıdır. Hafızayı coğrafyadan kazımak, kültürel bir soykırımın devamı gibidir aslında. Bir ismin kökenini tartışırken aslında bir halkın meşruiyetini ve mirasını tartışmış oluyoruz. O isimler o halkın tapu senetleri gibi. Bu Hafıza Savaşı'nın merkezinde bir de ikonik bir figür var, Seyit Rıza. Kaynak, resmi tarihin çizdiği o cahil, isyancı, aşiret reisi portresinden çok farklı, hatta şaşırtıcı bir Seyit Rıza anlatıyor. Özellikle idamıyla ilgili detaylar tüyler ürpertici. Evet, özellikle iki kilit nokta var ki resmi anlatıyı tamamen sarsıyor. Birincisi, yaş meselesi ve idamının hukuksuzluğu. Mahkemede Seyit Rıza'nın yaşı düzmece bir tanıkla kasıtlı olarak küçük gösteriliyor ki idam edilebilsin. Çünkü dönemin kanunları 65 yaş üstü kişilerin idamını yasaklıyor. Evet. Ancak kaynakta Adom Karabedyan'ın el yazması notlarından inanılmaz bir belge ortaya çıkıyor. Seyit Rıza'nın sünnet tarihi. Net olarak 10 Ekim 1864. 10 Ekim 1864. Dur bir dakika, bu ne demek? Basit bir matematik yapalım. O tarihte sünnet olduğuna göre en az 1-2 yaşında olsa bile idam edildiği 1937'de Seyit Rıza en az 75 yaşındaydı. Aynen öyle. En az 75-80 yaşlarında. Bu da demek oluyor ki dönemin ceza kanununa göre idam edilmesi kesinlikle yasaktı. Yani Seyit Rıza'nın idamı o günün yasalarına göre bile tamamen hukuksuz bir eylemdi. Tamamen. Bu belge siyasi bir kararın nasıl hukuk kılıfına uydurulmaya çalışıldığını, bir devletin kendi kanunlarını bile nasıl çiğnediğini gözler önüne seriyor. Bu inanılmaz derecede önemli bir detay. Bu hukuksuzluk meselesinin yanında bir de Seyit Rıza'nın kişiliğine yönelik bir karalama kampanyasından bahsediliyordu kaynakta, değil mi? O konu daha da karmaşık görünüyor. İkinci kilit nokta tam da o. Devlet basınının yürüttüğü din hokkabazı propagandası. İdamından hemen sonra özellikle dönemin resmi yayın organı Ulus Gazetesi, Seyit Rıza'nın çadırında bulunduğu iddia edilen eşyaların bir listesini yayınlıyor. Neler varmış listede? Açlar, Armedice İnciller, Meryem Ana resimleri, kutsal emanetler, manşetler işte sahtekar Seyit, bu mu sizin piriniz şeklinde atılıyor. Anladım. Amaç onu kendi Alevi toplumunun gözünde bir din hokkabazı, bir Ermeni uşağı olarak göstermek ve itibarını sıfırlamak. Tam olarak bu. Peki, kaynağımız bu propagandayı nasıl çürütüyor? O eşyalar nereden çıktı? Gerçekten Seyit Rıza'nın kişisel eşyaları mıydı? İşte işin sırrı tam da burada. Kaynak, bu eşyaların aslında Seyit Rıza'nın koruması altında olan bir manastıra ait olduğunu belirtiyor. Manastıra mı? Evet, hem Ermeniler hem de Dersimli Aleviler için kutsal sayılan Halvoris Surp Garabet Manastırı'na ait olduğunu. Yani Seyit Rıza 1915'te yağmalanmasın diye bu emanetleri alıp koruyan, saklayan kişi. Yani koruduğu emanetler? Propaganda ise bu durumu tamamen tersine çeviriyor. Onu bu emanetleri yağmalayan değil, tam tersine onlara tapan, Alevilikten çıkmış biri gibi gösteriyor. Koruduğu emanetler ona karşı bir karalama silahı olarak kullanılıyor. Bu kampanyanın altındaki asıl niyeti, yani devletin Ermeni Kızılbaş yani Alevi yakınlığından duyduğu o derin rahatsızlığı ve korkuyu da ortaya çıkarıyor. Kesinlikle ve bu rahatsızlık en tepede de hissediliyor. Atatürk'ün idam edilenlerin sehpadaki fotoğraflarını gördüğünde verdiği tepki çok manidar. Nasıl bir tepki veriyor? O dönem Elazığ'da görevli olan İhsan Sabri Çağlayangil'in anılarına göre Atatürk yaşlı ve bitkin Seyit Rıza'nın sehpadaki fotoğrafını görünce bu resim bütün Kızılbaşları ayaklandırır diyor. Kızılbaşları yani Alevi toplumunu kastederek. Evet, bu sembolün ne kadar güçlü olacağının endişe ediyor ve fotoğrafların derhal imha edilmesini emrediyor. Bu insani bir refleksten çok stratejik bir hamle. Seyit Rıza'nın bir bayrak adam yani bir sembole, bir şehide,
bir direniş ikonuna dönüşmesini engelleme stratejisi. Tam da bu. Cesetlerin ailelere teslim edilmemesi, mezar yerlerinin gizlenmesi de aynı stratejinin bir parçasıydı. Geriye ne bir iz, ne bir ziyaretgah, ne de bir sembol bırakmak. Hafızayı tamamen silmek. Aynen. Bu derinlemesine incelemenin bize gösterdiği şey şu: Dersim'in tarihi aslında Kürt-Ermeni ilişkilerinin tüm karmaşıklığını, trajedisini ve o inanılmaz dayanışma anlarını içinde barındıran bir mikrokozmos gibi. Çok doğru bir tanım. 1915 ve 1938 birbirinden kopuk iki olay değil, aynı zihniyetin ve tarihsel sürecin birbirini doğuran farklı halkaları. Ve hafızanın kendisi şarkılarda, dağ isimlerinde, kaybolan mezarlarda bugün bile devam eden canlı bir mücadele alanı. Kesinlikle öyle. Kaynak analizinin sonunda çok güçlü bir noktaya değiniyor. Diyor ki, Seyyid Rıza'dan müsaade edilen o kutsal ve kültürel emanetlerin yeri, Ankara'daki bir polis müzesinin deposu değil, Dersim'de kurulacak bir hafıza müzesidir. Çok güçlü bir kapanış. Buradan yola çıkarak sizi ve dinleyicimizi bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bir toplum için geçmişle yüzleşmek, sadece özür dilemek veya anma törenleri düzenlemek midir? Yoksa asıl yüzleşme, kasıtlı olarak silinmiş bir kültürün coğrafyaya ve eşyalara sinmiş somut parçalarını ait olduğu yere iade etmek ve yasaklanmış bir hikayeyi hep birlikte yeniden anlatmaya başlamak mıdır?